Selamlar arkadaşlar. Bu videoda satrançta şah taşını anlatacağım. Şah, satranç tahtasının en önemli taşıdır. Oyunun amacı rakibin şahını mat etmektir. Şah, rakibin şahını yenerek veya mat ederek oyunu kazanabilir. Satranç tahtasında her yöne bir kare hareket edebilir. Bu, şahın çok yönlü bir taş olduğunu gösterir. Şah diğer taşların hareketlerini engelleyemez. Satrançta şahın korunması oyunun en önemli hedeflerinden biridir. Şahın mat edilmesi oyunun bitmesi anlamına gelir. Şahı korumak için bazı taktikler kullanabilirsiniz. Şahınızın etrafına koruyucu taşlar yerleştirin. Şahınızın etrafındaki rakip taşlarını etkisiz hale getirin. Şah, rakip bir taş tarafından doğrudan tehdit edilirse, rakip bir taş tarafından dolaylı olarak tehdit edilir ve şahın kaçış yolu yoksa, rakip bir taş tarafından engellenir ve şahın hareket etme yolu yoksa, şah mat edilir. Şimdi satranç tahtasına geçelim ve şahın hareketlerini görelim. Evet arkadaşlar, şimdi tahtaya geçtik. Şah taşını öğreneceğiz. Öncelikle daha önce öğrendiğimiz taşları hareket ettirelim. Piyon ilk açılışta 2 kare hareket eder. Bunu bir uygulayalım. Fil çapraz gider. Bakın vezir her yöne gidiyordu. Burayı tehdit etti. At L şeklinde gider. Ve rok hamlesini öğreteceğim arkadaşlar. Eğer şah ve kale hiç hareket etmemişse kale şahın üstünden atlayarak buraya gelir. Şah da buraya gelebilir. Bakın yer değiştiriyorlar. Bu bir koruma hamlesidir. Bunu da görmüş olalım. Rok hamlesi budur. Bir de uzun rok vardır. Tabi aralarında hiçbir taş olmaması gerekiyor. Ve şimdi kalemizi şuraya alalım. Piyonumuzu bir hamle ile ilerletelim. Bakın şahın hareket alanları. Şah her yöne bir kare gidebilir eğer boşsa. Bakın buraya da gidebilir eğer boş olsaydı. Buraya da gidebilirdi. Ve her yönden rakip taşı yiyebilir. Mesela burada yani çevresindeki her taşı yiyebilir. Şahımızı biraz hareket ettirelim. Şöyle yapalım. Görmeniz açısından. Bakın karşı tarafta rok yaptı. Evet, şahı tekrar geriye alıyorum. Olabildiğince yine şahı oynatmaya çalışacağım bu oyunda. Şöyle atımızda bir hamle yapalım. L yaptım. Atımızı geri alalım. Şöyle bakın şuraya atımızı vererek aslında şaha yedirebiliriz. Şuraya L şeklinde oynatarak şah çünkü her yöne bir hareket edebiliyor. Burada amacımız rakibin şahını hareket alanının tamamen kısıtlanması. Yani hareket edecek hiçbir alanı kalmaması. Bu durumda ne oluyor? Rakibi mat etmiş oluyoruz. Şimdi L yaparak şu piyonu yiyebilirim. O da atıyla beni yiyebilir. Bakalım ne yapacak mı? Hayır, çapraz oynadı. Şahı biraz oynatmak istiyorum. Burada amacım kazanmak veya kaybetmek değil. Tabii ki de kazansak daha iyi. Ama şahın hareket alanlarını göstermek istiyorum size. Şöyle ilerletiyorum. Bakın şah çekti. Yani buradan kaçırmam gerekiyor bunu. Şöyle ileriye alıyorum. Ve bakın şahımla onun atını yiyorum. Şah çünkü her yöne bir hamle gidebiliyor ve her yöndekini yiyebiliyor. Şunu yiyemiyorum. Neden? Çünkü bakın piyonun yeme alanındayım. Şöyle denediğimde zaten bakın olmuyor. Buraya gidemiyorum çünkü bu piyon yer. Buraya gidebiliyor muyum? Buraya da gidemiyorum çünkü filin hareket alanında. Şöyle geriye oynayayım. Yine gidemiyorum. Çünkü şuradaki filin hareket alanında. Evet, biraz diğer taşlardan oynayabiliriz. Şöyle yapsam fil yer. Şunu bir ileriye alayım bir adım. Bu fili tehdit edeyim. Evet, ben de onun aslında şöyle yapayım. Piyonunu yiyeyim. Çapraz gidiyordu fil.
Evet, şahımızda fazla şu an oynayamıyoruz. Atımızı oynayalım. L şeklinde gittik. Kalesini oynadı. Şuradan fili tehdit ediyor ama burada da bizim kalemiz var. Sorun değil. Şöyle onun vezirini tehdit edeceğim, bakın. Şah çekti, bakın buraya geldi ve şah çekti. Bizim bir çözüm bulmamız gerekiyor. Şu anda bakalım mat olduk mu yoksa önünü kesmemiz gerekiyor. Kalemizi yedi ama biz de onun vezirini yiyoruz. Filini oynadı. Bakalım şahımla şu an fazla bir hamle yapamıyorum. Şöyle aslında kalesini yiyebilirim ama o filiyle yer. Artık oyunu biraz asılmamız gerekiyor. Filini yiyelim. Kalesini getirdi. Bakalım neler yapabiliriz. Şöyle piyonumuzu ileriye alalım. Atını oynadı. Şuradaki şu piyonu yiyebilirim. L yaptım atımla. Ben de onun atını yedim. Filini buraya çekti ve onun filini bakın şahla yiyorum. Hemen yan taraftaydı. Şah çekti. Şöyle çapraz gidiyorum. Kalesini oraya aldı. Bakalım atımla burada neler yapabilirim. Şöyle filime bakayım. Evet, filmi şöyle biraz ileriye getirdim. Şahını oraya çekti. Bakalım. Şöyle yapalım. Şuradaki piyonu tehdit edelim. Çok güzel. Buradaki piyonu yedik ve aynı zamanda buradaki kaleyi rahatsız ediyoruz. Ve kalesini atımızda yiyoruz, bakın. Şah çekti. Şöyle yapalım ve bu kaleyi tehdit edelim. Şöyle yapalım. Artık bu veziri buradan kaçırmamız gerekiyor. Tehlikeli oldu. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şah her yöne gidebiliyor. Şuralara gidemiyor tabii çünkü kale burayı tehdit ediyor. Şöyle bir şah çekeceğim rakibin şahını. Sonra şuradaki bir piyonu yiyeceğim. Şöyle piyonu yedim. Şöyle kalesini yedim. Piyonunu çekti. Şöyle yapalım. Evet, bu güzel oldu. Ya da biraz ileriye piyonumuzu son haneye getirmeye çalışalım. Yeni bir vezir oyunu alalım. Evet, bakın hangisini seçeyim? Tabii ki veziri seçeyim. En güçlü taş vezirde. Evet, şimdi ne yapalım? Vezir her yöne gidebiliyor. Vezirle şuradan bir şah çekeceğim. Yiyemez onu çünkü atım destekliyor. Ve şah mat. Evet arkadaşlar, bu şekilde şahın hareket alanlarını da gördük. Özetlemek gerekirse bakın buradaki bu şah her yöne gidebiliyor ama bir kare gidebiliyor ve her karede rakibini yiyebiliyor. Amacımız şahın hareket alanını kısıtlamak. Bakın şu anda rakibin şahı hiçbir yöne hamle yapamadığı için biz onu mat ettik. Buraya gelse vezir var. Buraya gelse vezir var. Buraya gelse vezir var. Buraya gelse piyon tehdit ediyor. Buraya gelemiyor, yine vezir var. Vezirin hareket alanında, burada da piyonun hareket alanında. Yani rakibin şahı hiçbir şekilde hiçbir yere hareket edemediğinde biz onu mat etmiş oluyoruz. Ve bu dersimizde de şahı öğrenerek satrançtaki tüm taşları öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. İleride belki farklı taktik videoları yapabilirim. Baştan sona videoları izleyin, satranç eğitim videolarını. Kanala abone olup beğenirseniz de mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.